Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Geçen sene yaptığım bir Vonet vardı. 1 saatlik kısa bir sürede tamamlamıştım ama kanalı henüz açmadığım için tarifi yoktu. Bu sene çok istendiği için birkaç farklı rengini daha yapıp tarif videosu çektim. Bu videoda birlikte bu bonetleri yapıyoruz. Ben bu berelerin 2 tane rengini yaptım. Bir sarısını şöyle, bir de şöyle bir bej rengini, vizon rengini yaptım. Şimdi pembe rengini de birlikte yapacağız. Bu ipler şöyle mohair ipler. Biraz bir popcorn ip olarak da geçiyor bazı yerlerde. Ben bunları şöyle kiloluk olarak almıştım. Böyle renk renk bir sürü almıştım zamanında. Şimdi hani böyle parça parça projelerde kullanıyorum ama şöyle yakından göstermem gerekirse şöyle ipler. Klasik mohair ipten biraz daha kalın bir tutuşu var şu şekilde. Yani eğer klasik mohair iple yapacaksanız 2 kat kullanabilirsiniz veya doğrudan normal bir akrilik iple örebilirsiniz. Şu 2 model birebir aslında aynı ebatlarda yaptım ben. Şu ön taraftan şöyle bir bağlaması var. İkisinin yine bağlama kısmı da uzun. Bağlama kısmını böyle fiyonk yaparak kullanıyoruz. Görsellerde de videoda da görüldüğü gibi. Şöyle şurası arka tarafa denk geliyor. Şurası da ön tarafa denk gelen bir model. Şimdi şu pembe renkle birlikte yapalım istiyorum. Çok kolay, böyle birkaç saatte oturup bitirebileceğiniz bir model. Ben bu ip için 4 numara bir tığ tercih ediyorum. Farklı bir ip kullanacaksanız bu ipi göre tığ numaranızı farklılaştırmalısınız. Şöyle de 2 tane de işaretleyici ihtiyacım olacak. Sihirli halka ile başlıyorum modele. Sihirli halkanın yapımı kanalımda detaylıca anlatımı mevcut. Oradan da eğer bilmiyorsanız sihirli halkanın yapımını öğrenebilirsiniz. Bu modelde sadece sihirli halka ve tekli trabzan kullanacağız. Tığma ipimi doluyorum. Sihirli halkanın içine 2 tane zincir yapıyorum. Tığma ipimi doluyorum. Sihirli halkanın içerisinde 9 tane tekli trabzan yapıyorum. İlk başta yapmış olduğum 2 tane zincir, 1 tane tekli trabzan sayılıyor. Sihirli halkanın içine 9 tane daha tekli trabzan yapınca toplamda 10 tane tekli trabzanım oluyor burada. 2, 3, 4, 5, 6, 9 tane tekli trabzan yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Şu şekilde bir halka oluşmuş oluyor. Şimdi ilk başta yapmış olduğum 2 tane zincirin tepesine batıyorum. İpimi kaydırıyorum ve tam bir halka elde etmiş oluyorum. Tığımı ipimi doluyorum. Hemen dibindeki, şurada dibindeki şuraya bir tane tekli trabzan yapıyorum. Ve bu bir tane yaptığım tekli trabzana bir tane işaretleyicimi takıyorum. Şöyle herhangi bir yerine takabilirsiniz. Burası sıranın dönüm noktası olduğunu gösteren yer oluyor. Bu modelde sıra başları ve sonları spiral şeklinde ilerliyor. O yüzden hani sıranın başında 2 tane zincir çekerek üst sıraya çıkmıyoruz. Tığıma ipimi doluyorum. Aynı boşluğa bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Bu sırada bütün zincirlerin tepesine 2'şer tane tekli trabzan yapıyorum. Yani çoklamış oluyorum. Alt sırada 10 tane başladığım tekli trabzanı 20'ye çıkarıyorum bu sırada. Aynı zincirin içine 1, 2 tane tekli trabzan. Bu şekilde görünecek. Şimdi en sona geldiğimde, yani şu işaretleyicinin olduğu yere geldiğimde tığıma ipimi doluyorum. Bakın henüz bağlamadım sona. Tığıma ipimi doluyorum. İşaretleyicinin tepesindeki zincire bir tane tekli trabzan. Bir tane daha aynı zincire tekli trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum birinci tekli trabzana işaretleyicimi taşıyorum. Hemen bir üst sırada yaptığım tekli trabzanın içine takıyorum işaretleyicimi. Şimdi bu sırada bir tek bir çift olarak gideceğiz. Şimdi çiftle başladık. Hemen yanındakine bir tane tek, onun yanındakine bir tane çift. Yani çift demek aynı zincirin içine 2 kere batıyoruz demek. Bir tane tek, bir tane çift. Bu sırada tamamen en sona gelene kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Şu işaretleyicinin olduğu yere gelene kadar. En sona kadar geldim. Çiftle başlamıştım. Tekle bitti. Tığıma ipimi doluyorum. Ve ilk işaretleyicinin şurada
işaretleyicinin olduğu yerin tepesindeki ilk trabzana batıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. İşaretleyicimi de bu tekli trabzanın üstüne kaydırıyorum. İşaretleyici sürekli bir üst sıraya taşıyarak ilerliyoruz. Yine çiftle başlıyorum. Aynı trabzanın içine bir tane daha tekli trabzan yaptım. Şimdi her seferinde sıranın başlarında çiftle başlıyorum. Sırada gelen 2 tane trabzanın tepesine birer tane yapıyorum. Şimdi bir alt sırada bir tek bir çift yapmıştık. Bu sırada 2 tek bir çift yapacağız. Çift yaptık, 2 tane tek yaptık. Bir tane çift yapıyorum. 2 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ettiriyorum. Şimdi sıranın en sonuna kadar geldim. Şu işaretleyiciyi gördüğüm anda sıra bitti anlamına geliyor. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. 2 tane tekle bitti. Şimdi yine bir tane çiftle başlayacağım. İşaretleyicinin tepesindeki zincire batıyorum. Bir tane çift yapıyorum. İşte bir tane tekli trabzan yapıyorum. İşaretleyicimi bir üste taşıyorum. Tekli trabzanın gövdesine taşıyorum. Aynı zincirin içerisine bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Yine çiftle başladım. Şimdi bu sırada 3 tane tek, bir tane çift yapacağım. 2, 3 tane tek, bir tane çift. Bu sırada tamamen 3 tek bir çift olarak ilerleyecek. Şimdi burada tamamen böyle genişleyene kadar, şu istediğimiz yuvarlak kısma gelene kadar aynı şekilde tekleri arttıra ilerleyeceğiz. Yani 3 tek bir çift yaptım. Bir sonraki sırada 4 tek bir çift yapacağım. Sonraki sırada 5, sonraki sırada 6. Ben 6 tek bir çift yapana kadar ördüm. 6 tek bir çift yaptıktan sonra arttırmayı bıraktım. Artık döndürme sırasına geçtim. Yani şapka formunu verme sırasına geçtim. Yaklaşık olarak 6 tek bir çift sırası yeterli oluyor. Oraya kadar geldiğimde kaç santim olduğunu da söylerim size. Ama bu böyle kafanızın tepesine değil, kafanızın şu yuvarlak kısmı, şu kafanızın arka tarafında kaldığı için bu kısım yeterli oluyor. Yine de santim olarak söylerim. Diğer türlü çok büyük oluyor çünkü. Daha önce daha büyüterek de denemiştim. Ama bu hali çok daha iyi oldu bence bu formlu. Şimdi 6 tek bir çift olan sırayı da örüp geliyorum. Şimdi burayı 6 tek bir çift olana kadar ördüm. Toplamda arttıra gitmiştik teklere. Burası kaç santim oldu onu söyleyeyim toplam olarak. Şöyle 13 santim kadar oldu burası. Bu 13 santimden sonra artık kıvrılma kısmına geçmemiz gerekiyor. Şimdi burası başımızın tepe noktasına denk gelmediği için, arka kısmında kalacağı için burada 13 santim yeterli olacak. Yani böyle başınızın tepesine göre ölçü almak burada yanıltır. O yüzden hani bu benim yaptığım ölçüler standart ölçü. 13 santim o yüzden yeterli. Eğer bunu çocuk bedenine uyarlayacaksanız burada daha kısa yapabilirsiniz. Hani böyle 10 santim falan da yapabilirsiniz. Şöyle hani iç kısımdan şöyle şu kadar falan yeterli olacaktır çocuklar için de. Şimdi bu sıradan sonra 5 sıra boyunca hiç arttırma işlemi yapmadan her bir zincirin üzerine bir tane tekli trabzan yaparak örmeye devam ediyoruz. Hiç arttırma işlemi yapmıyorum. Sadece ilk yapmış olduğum tekli trabzana işaretleyicimi kaydırıyorum yine. Bunu her sırada yapmaya devam ediyorum. İşaretleyiciyi kaydırma işlemini. 5 sıra boyunca hiç arttırma işlemi yapmıyorum. Zaten arttırma işlemi yapmayınca burası böyle yavaş yavaş içe doğru çukurlaşacak. Çünkü hep arttıra gittiğimiz için arttırma işlemini kestiğimiz yerde aslında kesme işlemi yapmış olacağız. Bu biraz böyle çukurlaşmaya başlayacak. Sonrasında şuradaki ara boşluğu verip devam edeceğiz örmeye. 5 sıra boyunca arttırma işlemi yapmadan örmeye devam edelim. Şimdi burada 5 sıra ördüm bu şekilde. 5 sıra hiç arttırmadan örmeye devam ettim ve gördüğünüz gibi böyle şu şekilde çukurlaştı. Artık şu boşluk bırakıp boşluktan sonraki kısmı yapacağız. Şimdi bu noktada 5 sıradan daha fazla örmek isterseniz buna nasıl karar vereceksiniz? Şu aşamada
modeli başınıza bir geçirmeniz gerekiyor ama şu yuvarlak kısmı başınızın tepesinde değil, başınızın biraz arkasında kalması gerekiyor. Yani şu kısmı başınızın tepesinde kalması gerekiyor. Burası biraz tam kafanızın arka tarafında kalıyor. Burayı böyle kafanızın arka tarafına oturtup tam şu kısmı böyle enseye hemen hemen yaklaştığı zaman bu boşluk bırakma kısmına gelmiş oluyoruz, enseye geldiyseniz. Yani şu kısmını şöyle başınıza oturtup arka taraftan ensenize kadar geldiyse burası kesme işlemine başlayabilirsiniz. Bu biraz da standart aslında model ama yine de daha fazla ya da daha küçük yapmak isterseniz bu şekilde ölçü alabilirsiniz. Bunu böyle başınıza geçirip şu ense kısmına geldi mi gelmedi mi diye bakmanız gerekiyor. Şuradan itibaren de şu anda ben artık şu kesme kısmına geçeceğim. Yani şu boşluk bırakma kısmına geçeceğim. Şu ortadan itibaren hemen başlangıç noktamızdan itibaren şu ana kadar ördüğüm kısımda yaklaşık olarak 13,5 santim 13-14 santim kadar oluyor. Bu ipinizin kalınlığına göre de farklılaşabilir buradaki sıra sayınız ve santim karşılığı. Burada bence buradaki 5 sıra yeterli bir sıra sayısı. Şimdi buradan artık geriye dönük ilerleyeceğiz. Şimdi bir tane işaretleyicim burada. Arada benim bir tane daha işaretleyiciye ihtiyacım var bu noktada. Şimdi burada bir tane işaretleyicim var. Buradaki işaretleyiciden itibaren şu işaretleyicimin olduğu yerin yanından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sayıyorum. 10'uncuya bir tane işaretleyici takıyorum. 10. zincirin içine. Arada şu kadar bir boşluk bıraktım. Bu ense boşluğu için yeterli bir boşluk oluyor. Daha fazla ya da daha az yine aynı şekilde siz ayarlayabilirsiniz buradaki mesafeyi. Bir de şuradaki kısmı uzatmak isterseniz çok direkt ensenize değecek şekilde uzatmayın. Yoksa şu başın arka tarafında yani şu tepe noktasında bir potluk oluşur. O yüzden tamamen böyle hani ensenize gelecek şekilde, ensenize tamamen değecek şekilde değil de böyle kafanızın arkasını saracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu ölçüler yetişkin için standart ölçüler. Şimdi burada benim 2 tane işaretleyicim var ve bu benim ense boşluğum olacak. Modelin bundan sonrasında şu şekilde ilerleyeceğiz. Buradan geriye doğru örmeye devam edeceğiz. Buraya kadar şöyle çevresini. Sonra buradan tekrar geriye doğru. Yani böyle normal bir git gel sırası yapacağız burada. Şimdi burada bir tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. İşimi ters çeviriyorum. Tığma ipimi doluyorum. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Hemen 2 zincir arasına çalışıyorum burada. Zincirlerin tepesine değil. 2 zincir arasına çalışıyorum. Bir tane tekli trabzan yaptım. Yine 2 tane zincirin arasına bir tane tekli trabzan. Bu sıranın tamamını böyle tekli trabzanlarla yürütüyorum. Burada şöyle bir ayrıntı vereyim. Şimdi burada 2 zincirin arasına çalıştık. Burada 2 zincirin arasına değil de zincirlerin tepesine çalışırsanız aynı yani şuralarda yaptığımız gibi şu diğer buraya gelene kadar yaptığımız gibi 2 zincirin arasına değil de şöyle zincirlerin şöyle az önce yaptığımız gibi tepesine çalışırsanız eğer şöyle çizgili bir görünüm elde edersiniz. Bu şekilde böyle git gelden oluştuğu için çünkü arasına çalıştığınızda bir düzden bir tersten örmüş oluyorsunuz. Böyle bu şekilde çizgili bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz. Eğer böyle isterseniz tepesine batarak yapabilirsiniz. Eğer böyle bir çizgi görüntüsü olsun, çizgili görüntü olmasın derseniz de bu şekilde böyle düz ilerlesin derseniz de aralara batarak yapabilirsiniz bu modeli. Bu da 2 farklı versiyonu olarak göstermiş olayım. Ben pembeyi de yine çizgisiz olarak yapacağım. Tüm trabzanların arasına bir tane tekli trabzan yaparak ilerleteceğim modeli. Şimdi sıranın en başına kadar yani diğer işaretleyicimin şu işaretleyicimin olduğu yere kadar örmeye devam ediyorum. Şimdi bu diğer işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şöyle içe doğruydu. Buraya kadar geldim. Bakın şöyle iki tarafta da şöyle bir çıkıntı oluşmuş oldu. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Tığma ipimi doluyorum. İlk boşluğa, ilk 2 tane trabzanın arasındaki boşluğa şuraya batıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tüm tekli trabzanların arasına birer tane tekli trabzan yaparak sırayı devam ettiriyorum. Bu şekilde böyle şuradan itibaren şöyle yukarı doğru çıkan bir çıkıntı olacak. Bu da şöyle görünecek. Şöyle büyüdükçe, model büyüdükçe
Burası böyle yukarıya doğru ilerlemiş olacak. Buradaki uzunluğun ne kadar olması gerektiğini böyle başınızı ölçerek hesaplayabilirsiniz. Yani başınızı ölçtüğünüzde artık tamam oturuyor, işte istediğim uzunluğa kadar geldi ve kafamı tamamen kapatıyor dediğiniz noktaya kadar örebilirsiniz. Şimdi ben şu kestiğim yerden itibaren kaç santim ördüm onu söyleyeceğim. Sıra sayısını siz kendi ipinize göre ayarlayabilirsiniz. Hani benim kullandığım iple sıra sayısı ve santim aynı olmayabilir. Tekrar söylüyorum. O yüzden yanıltıcı olmaması için ben şurada şöyle bir 10 santim kadar ördüm. Şu kesme işlemi yaptığım yerden itibaren. Yani şuradan itibaren, şöyle şuradan itibaren ben 10 santim kadar örmüşüm. Burada 10 santim kaç sıraya tekabül ediyor? Bende yaklaşık olarak 10-12 sıraya falan tekabül ediyor. Mesela şu vizon rengi ipim birazcık daha kalın ve tüylüydü. Bu sarı olan ipim bir tık daha ona göre ince. Yine böyle tüylü ama ona göre daha ince. Onda da yine aslında aynı ölçü, yani böyle 10 santim kadar yine şöyle ördüm. Ama sıra sayısı bunda 13-14 sıra falan oldu. Hani bunu demek istiyorum aslında. Kullandığınız ipe göre farklılaşabilir diye. Bu kullandığım pembe olan ip de sarının cinsinden. Hani bunun kadar böyle kalın değil. O yüzden muhtemelen bunda da böyle 13 sıra falan, 12-13 sıra falan olacak. O yüzden sıra sayısı değil, santim her zaman için daha doğru bir ölçü veriyor bize. Buradan şimdi böyle yukarıya doğru git gel yaparak bu sıranın sonuna kadar, yani şu işaretleyicimin olduğu yere kadar devam ettireceğim. Artık buradan sonra işaretleyicileri yukarıya doğru taşımanıza gerek yok. Zaten yerleri belli ve dönüş sırası yaptığımız için herhangi bir taşıma işlemi yapmanıza gerek yok. Burayı istediğimiz uzunluğa gelene kadar ördükten sonra sadece şu kısımları örmesi kalacak. Şurayı örmesi kalacak. Burayı da yaptıktan sonra zaten model tamamlanmış oluyor. Şuraya kadar gelelim. Buraya geldikten sonra şu bağcıkları, şu kalın bağcıkları nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi ben istediğim uzunluğa kadar ördüm şu kesme işleminden sonraki sırayı. Burası toplamda 17 sıra oldu. Bu ip sarı ipe göre de bir tık daha ince olduğu için daha fazla sıra sayısı olmuş oldu. Toplamda bir tık daha da uzun yaptım. Hani sarıya ve diğerlerine göre şöyle 14 santim kadar örmüş oldum. Buradaki uzunluğu şuradan böyle başınıza geçirerek, şu boşluk kısmı ense kısmınızda kalacak şekilde başınızdan geçirerek ölçebilirsiniz. Birkaç sıra daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi bu kısım tamamlandı. Şuradaki şu bağcık, kalın bağcık kısmını yapacağız. Şimdi ben bu kalın bağcık kısmını bu renkte, vizon renginde ve sarı renkte bu şekilde böyle kalın yaptım. Hatta sarıda bir tık daha az, vizon renginde biraz daha kalın yaptım. İlk başta yapmış olduğum şu morda da tamamen şöyle kalın bir iple, yani şu ipten, kullandığım ipten 3-4 kat yaparak sadece zincir çekerek yaptığım bir bağcık oldu. Bu şekilde de tercih edebilirsiniz ama ben böyle bu şekilde, yani şunun fiyonk haline gelmiş şeklini daha çok sevdiğim için devamında ördüğüm modelleri bu şekilde yaptım. Pembeyi de yine aynı şekilde yapacağım. Ama böyle yapmak isterseniz, yani şöyle kalın yapmak istemezseniz de bu ördüğünüz ipi 3-4 kat yapıp böyle zincir yaparak örebilirsiniz. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi ilk olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir tane zincir çektim. Şimdi ters çevirdim. Tığma ipimi doladım. Yine aradan bir tane tekli trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Ben 6 tane tekli trabzandan oluşan bir bağcık yapmak istiyorum. Buradakinde 5 tane yapmıştım sarıda. Şu vizon rengindekinde de 6 tane yapmıştım. O yüzden pembeden de 6 tane yaparak devam etmek istiyorum. Buradaki kalınlığı siz yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Aynı sıra başlarında ve sıra sonlarında yaptığım işlemi birebir aynısı yapıyorum. Sadece 6'şar tane ilerletiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. 2 tane tekli trabzanın arasında bir tane tekli trabzan. Her tekli trabzanın arasında bir tane tekli trabzan yapıyorum. Burada gitgide küçülmemesi için şu en sondaki tekli trabzanı kesinlikle atlamayın. Bu çok önemli buradaki şu özellikle şu bağcık kısmında. Bir tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Tığma ipimi doladım. Önümdeki ilk gelen 2 tane tekli trabzanın arasına batıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Ve her bir tekli trabzanın arasına
batıp bir tane tekli trabzan yapıyorum ve sonuna kadar da bu şekilde devam ediyorum. Bakın en sona geldiğimde şöyle elimle açmam gerekiyor. Zincirle çıkmıştım çünkü üst sıraya. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ters çeviriyorum. İlk gelen boşluğa batıyorum. Yine boşluklara çalışıyorum. Zincirlerin tepesine değil, 2 tane tekli trabzanın arasına çalışarak devam ediyorum bütünlük sağlaması adına. Yine en sona geldim. Bu şekilde böyle şöyle devam eden bir şey oluyor. Aslında modeli takip ediyor. Sadece şuraya kadar yapmamış oluyorum. Bu taraf bittikten sonra, şurası bittikten sonra aynı şekilde buradan da 6 tane zincirin üzerine birer tane tekli trabzan yaparak ilerletiyorum. Ben burada kaç santim yaptım onu da söyleyeyim. Pembeyi de çünkü sarı ve vizonun boyunda yapacağım. Benim için burada önemli olan fiyonk olabilmesi. Siz isterseniz burayı daha uzun, daha büyük şey de yapabilirsiniz. Hani fiyonk olduktan sonra biraz böyle sarksın isterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Şöyle yine santim cinsinden söyleyeceğim. Toplamda 43 santim kadar ördüm. Buradaki fiyonk yapacağım bağcık kısmını 43 santim kadar ördüm. Siz burada dediğim gibi daha kısa, daha uzun istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ve bunu da yaptıktan sonra modelimiz tamamlanmış oluyor. Böyle çok kolay bir saat içinde tamamlayabileceğiniz bir model aslında ve istediğiniz her iple yapabilirsiniz. Ya bu biraz böyle şöyle puf puf iplerle daha güzel oluyor tabii ama hani başka bir ipiniz varsa başka bir ipi de değerlendirebilirsiniz. Yaklaşık olarak böyle 50 gram falan ip gidiyor. 50-60 gram belki. Şimdi iki tarafında kordon kısmını tamamladım. Pembe olanı diğerlerine göre biraz daha uzun yapmak istedim. Hem çeşitliliğini göstermek için hani hangi boyda yaparsanız nasıl olur onu göstermek için hem de hani bunu biraz daha fiyongu uzun olsun istedim. Pembe olduğu için yakışacağını düşündüm. Bunun fiyongunun uzunluğu yani şuradaki kordonun uzunluğu 67 santim oldu. Şöyle upuzun görebilirsiniz bakın. Şöyle diğerlerine göre daha uzun oldu. Bu biraz daha bu ve vizon rengi ve sarı biraz daha ona göre kısaydı. Bu ikisi eşit ama biraz daha kısaydı. Sarı da bir tık daha ince, vizon rengi de biraz daha kalındı. Burada işte birkaç farklı modeli yani aynı model içerisinde birkaç farklı versiyonu görebilmeniz için de bu şekilde yapmayı tercih ettim. Mor olan zaten biliyorsunuz zincirlerden oluşuyordu. Pembe olan kordonu daha uzun oldu. Vizon rengi olan kordonu daha kısa ama daha kalın oldu. Yani pembeyle aynı kalınlıkta oldu. Sarı da vizona göre daha ince ve yine uzunluğu da vizonla aynı pembeden kısa oldu. Siz istediğinize göre bunu varyasyonları değerlendirebilirsiniz. Yani nasıl dursun istiyorsanız bu aşamaları yaparken zaten örerken de deneyip ilerleme ya da işte durdurma şansınız var çünkü hani geri dönüşü olan şeyler. O yüzden deneye deneye ilerleyebilirsiniz. Bir şapka için kaç gram ip kullandım onu da söyleyeyim. 54 gram ip gitmiş bir tane bonet için. Yani bu ipin kalınlığına göre de tabii ki değişir ama bu orta kalınlıkta bir ipe tekabül ediyor. Yani bu işte cotton gold'larla falan benzer kalınlıkta bir ip. O yüzden 50 gram yeterli. Yani bunu kalan iplerinizle bile çok kolaylıkla yapabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Çocuğunuz için, kendiniz için yapabilirsiniz. Çok kullanışlı, çok tatlı bir model oldu. Duruşu da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bütün ürünlerinizi benimle Instagram üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.